Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir kapşonlu atkı modeli çalışacağız. Arkadaşlar gerçekten rengi de kendi de çok güzel. Hemen motiflerimi göstermek istiyorum. Şöyle mozaik motiflerle yaptım. Daha önce de buna benzer bir çalışmamız vardı ama onda bayağı bir delikler vardı. Ben şöyle sıcacık tutsun, hiç delik olmasın istedim ve şöyle çok güzel bir model yaptım. Yine tabii ki motif bana ait değil ama bu motifin e, bu modele uyarlanması yine tamamen bizim hayal gücümüz diyelim. Çünkü biliyorsunuz ki ben genelde hep modellerimi doğaçlama yapıyorum. Yani sizlerle birlikte çıkarıyorum. Şurasını örelim, burasını da böyle yaparım diyerek gerçekten ortaya muhteşem şeyler çıkıyor. Birazdan iplerimin ve tığın bilgisini de vereceğim. Sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum bu güzelliği. Şöyle hemen kaç motiften oluştuğundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar toplamda 4 motiften oluşuyor. Yetişkin olarak hazırladım ama sizler bebeklere dahi yapabilirsiniz. İstediğiniz yaş grubuna yapabilirsiniz. Çünkü motifler küçükten istenilen büyüklüğe kadar örülebilen motifler olduğu için istediğiniz boyda rahatlıkla örebilirsiniz. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz ve bu videoyu beğenip altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden ve tığımdan bahsetmek istiyorum. Kullandığım ipler Ören Bayan'ın BİM'den aldığım ipler arkadaşlar. Üçlü halde satılıyor. Üçlü paketler halinde satılıyor. Toplamda 6 tane vardı. Hemen şöyle iplerimin %100 akrilik, 100 gram ve hemen renk kodunu bakıyorum. Evet. 56 arkadaşlar renk kodu. Diğer batik ipin ise yine Ören Bayan'ın favori baby ipi, renk kodu 661 arkadaşlar. Sizler istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Eğer elinizde bu ipler yoksa Alize'nin koton iplerini kullanabilirsiniz. Alize Süperlana batik ip kullanabilirsiniz. İlla bu iplerle yapmanıza gerek yok. İstediğiniz iplerle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 4 milimlik tığ ile ördüm ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Aynı kalınlıkta ipler kullanacaksanız 4 milim, eğer elinizde sıkıysa 5 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Sıkı olan, eli sıkı olan arkadaşlar genelde benim kullandığım tığlarla örüyor ve diyorlar ki yaptığımız ürün çok küçük oldu. Arkadaşlar eliniz sıkıysa, benim elim gevşek olduğu için küçük tığlarla da gevşek örebiliyorum. O yüzden sizler her zaman benim dediğim gibi elinize uygun bir tığ kullanın diyorum ve hemen motiflerimize başlamak istiyorum. Evet, öncelikle lila rengimle başlayacağım ve sihirli halkayla başlayacağım. İpimi halka haline getiriyorum. Sihirli halka yapmak istemezseniz 5 tane zincir çekip de yapabilirsiniz. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladığım halkamın içine batıp çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi elimi oldukça gevşek tutuyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan. 2 oldu. 3. Bir zincir çekiyorum ve yine halkamın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha önce bu mozaik motifi daha önce çalışmıştık. Ama diğer videoya sizi göndermek istemedim. Hepsini bu videoda bitirmek istedim. Evet. Bu şekilde
devam ediyorum. 4 tane grubum olmuş oldu gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4. Bir zincirlik bölümlerim 1, 2, 3. Şimdi yapacağımız buradaki bitişte de 4 tane de bir zincirlik boşluğumuz olacak. Burada hiç zincir çekmiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İlmeği aldım ve şu şekilde kapatıyorum. Şimdi normalde ben şöyle sihirli halkamın ipini de çekiyorum. Normalde ben hep ipi kırarak yaptım arkadaşlar, ama sizler ipi kırmak istemezseniz diye ben hemen şöyle ipi kırmadan göstermek istiyorum. Diğer ipimi alıyorum, uzunca ipi bırakıyorum. Bakın şu 2 ilmeği diğer batik iple kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İplerimi şöyle bir sıkılaştırıyorum. Bu şekilde ipi kırmanıza gerek yok. Bakın hemen arkada iplerimi şöyle yürüteceğim. Buraya köşeler yapacağız. Önce yarım köşeyi yapıyorum. Arada hiç zincirim yok. 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Bir zincir çekiyorum köşemin yarısında ve 3 tane ikili trabzan yaparak ilk köşemi tamamlıyorum. Arada zincirim yok. Hemen diğer bölüme geçtim. Ve yine aynı şekilde buraya da köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Bakın şöyle sona geldim. İlk yarım köşe yapmıştık. Hemen 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi tamamlıyorum. Şimdi burada geçişte yine hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İçinden ilmek geçirdim ve hemen şöyle lila ipime geçiyorum ve onunla kapatıyorum. Dediğim gibi diğerlerini ben ip kırarak yaptım. Arkada ip geçişi olmasın diye. Ama genelde arkadaşlar ip kırmayı pek sevmiyor. O yüzden ip kırmadan göstermek istiyorum. Bakın yine yarım bir köşe ile başladım. Arada zincir yok arkadaşlar. Şöyle hemen burayı göstermek istiyorum. Bakın hemen önümdeki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığ başını doladım. Hemen bir alttaki birinci değil ikinci trabzanı şu şekilde beline doluyorum. Ve şöyle ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen arkadaki boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen köşeye geliyorum. Yine köşemi yapıyorum. Köşemi normal şekilde yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Elimizi olabildiğince gevşek tutalım. Ördüğümüz ipler çok ince değil. Çok sert bir doku elde etmiş oluruz. O yüzden olabildiğince üstüne basa basa söylüyorum. Gevşek tutalım. Gevşek tutamıyorsak büyükçe bir tığ ile örelim. Evet. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki yuvaya battım. Bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Bir alttaki trabzanların birinci değil ikincisine batıyorum. Daha doğrusu beline doluyorum. İkili trabzan. Arkadaki boşluğa tekrar battım. İkili trabzan ve köşemi tamamlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Modelimiz zaten ortaya çıkıyor. Tekrar zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İlmeği aldım ve hemen diğer ilmeği alıyorum. İçinden geçirdim. Şöyle ilmeklerimi sıkıyorum. 1, 2, 3. Bundan sonraki sıralar hep bu şekilde ilerleyecek.
Bakın bir altta sadece bir boşluk vardı. İkinci sırada 2 tane. Bir üst sırada 3. Her bir sırada bir tane fazlalaşacak. Yine şöyle yarım köşe ile başlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. Hemen önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bir alttaki birinci değil ikinci trabzanın beline doluyorum. Şöyle ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa batıp ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen ikinci boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Birinci değil ikinci trabzan beline doladım. İkili trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz. Ve yine köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Tüm köşelerde bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar sıramın sonuna geldim. Yine aynı işlemle kapatıyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Diğer renkle kapattım. Şöyle ilmeklerimi sıkıştırdım. 3 zincir ve yine yarım köşe ile başlıyorum. Bakın. Bu sırada 3 tane boşluğumuz oldu. Bakın 1, 2, 3. Hemen ilkine battım. İkili trabzan. Hemen bir alttaki ikinci trabzanın beline doladım. İkili trabzan ve arkadaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde kaç sıra yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde toplamda 9 sıra öreceğiz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkıyor. Bu şekilde 9 sıra öreceğiz. İlk motifi 9 sıra öreceğiz. Diğer motifleri 8 sıra öreceğiz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu şekilde bir tane 9 sıra. Diğer 3 tane motifi ise 8 sıra öreceğiz. Diğer motifleri birleştirerek 9. sırayı öreceğiz çünkü. Bu şekilde ben hemen tamamlayıp döneceğim. Diğer motifleri de şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle bakın ilk motifimi şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Diğer iki motifi 8 sıra ördüm. Ve dördüncü motifimi de yine 8 sıra öreceğim. Daha sonra da birleştirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle bu sefer tamamen kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördük. Hemen şu ipi de keseceğim. Şimdi şöyle daha küçük bir tığ alacağım ve sihirli halkamın ipini tamamen şöyle çekip ortayı kapatıyorum. Benim yaptığım sihirli halka diğerleri çözülüyor mu bilmiyorum ama maalesef bu çözüldüğü için herhangi bir ilmeğe şöyle bir düğüm atıyorum. Bu kesinlikle çözülmüyor. Diğer sihirli halkaları yapsam da bunu muhakkak yaparım çünkü sihirli halkaya güvenmiyorum. Çözülüyor. Bazı videolarımda bazen unutuyorum bunu göstermeyi. Sonra üzülüyorum, diyorum ki ya gizlemezlerse ne olacak diye. Çünkü çözülüyor arkadaşlar. Şöyle bakın artan ipleri, şu ipi de ben yine aynı şekilde düğüm atacağım. Takipçilerim bilirler benim düğümlerim çok meşhur. Şöyle çok uğraşıyoruz. Çözülmesini istemiyorum. Emek veriyoruz. O emeklerin boşuna gitmesini istemediğim için şöyle şunlara birer tane düğüm atıyorum ve sıkıca gizliyorum. Evet. Şunu gizlememe gerek yok. Alttan zaten yürüttüğüm ilmek, pardon bu kestiğimdi. Bunu da bir ilmek ve bir düğüm atacağım. Sıkı sıkı. Tek tek ördüğünüzde şöyle hemen her bir motifte bunu yapın. Daha sonrası zor gelmeyecektir arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayacağım. Daha minik tığ ile yapıyorum ben. Daha kolay olsun diye. Evet.
Bu şekilde. Şimdi benim 4 tane motifim hazır. Bir tanesini 9 sıraya ördük. Diğerlerini ise 8 sıra. Şimdi ben birleştirmeden önce karşıdan birazcık buhar tutup elimle düzelteceğim. Normal ördüğünde gördüğünüz gibi şöyle içe doğru kıvrılıyor. Ben bunu bu şekilde birleştirmek istemiyorum. Hemen karşıdan şöyle birazcık buhar tutup hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi tek tek biraz karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Kesinlikle ütüyü değdirmedim. Karşıdan buharı tutup elimle düzelttim. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle geniş taraftan ölçtüğümde toplamda 20 santim. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. 20 santim eninde arkadaşlar. 9 sıra olan, diğerlerini tamamlamamıştık. Son sırayla ördüğümüzde 20 santim. Şimdi gelelim birleştirmemize. Bakın, bir motifimizi 9 sıra örmüştük. Diğerlerini 8 sıra örmüştük. Hemen yine lila ipimi alıyorum. Ve yine tığımı aldım. 9. sıramı örmeye başlıyorum. Normal aynı şekilde sıramı örüyorum. Sadece bir köşesinde birleştirme yapacağım. Şimdi ben iki köşeyi de örüp hemen dönüyorum. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Evet arkadaşlar, ben şöyle iki köşeyi de ördüm. Şimdi 3. köşede birleştirmemi yapacağım. Evet. Bakın, burada köşemin ilk yarısını yaptım. 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve hemen diğer motifin şöyle bir zincirlik bölümünden geçiriyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen diğer motifin, bakın, yarım köşesinin ilk trabzanına batırıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Karşıdaki ikinci trabzanın ilmeğinin içinden geçirdim ve 3. trabzanı yapıyorum. Bu şekilde karşılarına gelen trabzan tepelerinden ilmeklerimi geçirerek birleştirmemi yapıyorum. Bakın, burada hemen ilmeği içinden geçirdim. Tığın başını doladım, hemen karşı tarafa geçiyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Ve bakın, karşıya geçtim. Hemen ilk trabzanın içinden ilmeği geçiriyorum. Şimdi burada yine modelimi de çalışıyorum. Bakın, alttaki ikinci trabzanın beline doladım. İkili trabzanımı yaptım. Hemen bakın, ikinci trabzan tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Bu birleştirmeyi çoğu videomda kullandım. Takipçilerim eminim ki biliyorlar, ama ilk kez videolarımı seyredenler için tekrar şöyle uzun uzun göstermek istedim. Tığın başını doladım. Hemen karşıdaki boşluğa geçiyorum. İkili trabzanımı yaptım. Bakın, 3. gruba geldim. Şöyle tek tek içlerinden ilmeği geçirip trabzanlarımı, yani son sırayı hem örmüş oluyoruz hem de birleştirme yapmış oluyoruz. Daha ne olsun, benim için en kolay birleştirme yöntemi. O yüzden çoğu birleştirmede ben bunu kullanıyorum. Ama sizler eğer bunu beğenmezseniz istediğiniz birleştirme yöntemini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde çok da videoyu yine uzatmayalım. Çok kolay bir model çünkü. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ederek hem öreceğim hem de birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle sonuncuyu da birleştirelim. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum birleştirmemi. Evet, gayet düzgün bir şekilde birleşti. Ben şöyle sıra sonuna kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sona doğru yaklaştım. Hemen şöyle şu bitiş kısmında sizlere göstermek istiyorum. Şöyle şunu da geçirelim. Şunu geçirmemişiz. Evet, bakın, köşeye geldim. 2 trabzanımı yaptım. Hemen bakın, bu köşede ilk trabzan tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. İkinci de aynı şekilde. 3.
Evet. Bakın burada düzgün bir geçiş sağlamak için burada bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki bir zincirlik bölümün içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve burada köşemi tamamlıyorum tek başına. Birleştirme işlemim bitti. Bu şekilde tek başına motifini tamamlıyorum. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde birleştirmemizi yapmış bulunmaktayız. Şimdi ben burayı bitiriyorum ve diğer motifimi de aynen şu şekilde, yani 3 taneyi yan yana birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 3 taneyi şu şekilde birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi dördüncünde sadece bir köşesini ördüm ve hemen şuradan başlayıp üçünü birlikte tek bir motife birleştireceğim. Şimdi bakın 3 taneyi ördüm, ikili trabzanı, bir zincir çektim ve yine birleştirmem yine aynı şekilde. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın yine şu köşenin ilk bir zincirlik bölümüne batıyorum ve birleştirmem yine aynı şekilde devam edecek. Şöyle başlangıcını göstermek istiyorum. Bir de şuradaki birleştirme noktalarını göstermek istiyorum. Yoksa birleştirme şekli aynı şekilde ilerliyor. Şimdi bu şekilde yine birleştirmeye devam edelim. Tam şuraya geldiğimizde tekrar devam edeceğiz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bakın buraya kadar birleştirdim. Tam şöyle yarım trabzanın, yarım köşenin olduğu bölümdeyim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve bakın tam birleştirme noktasının tam ortasına batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen köşenin yarısını yapmak için ilk trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Bakın hemen yanındaki ikinci modele geldim. Hemen üçüncü, şöyle ilk trabzana batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. İkincinin aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde ve üçüncü. Bakın şu şekilde. Şöyle bunu birleştirdik. Bu köşeyi de diğerine birleştiriyorum. Diğer motifi. Birleştirme yine aynı şekilde. Modelimizi unutmuyoruz. Evet. Şimdi şöyle şunu da yapalım. Şöyle hemen bir göstereyim. Bakın. Şu şekilde geldim. Diğerini birleştirdim. Şu şekilde birleştireceğim. Daha sonra diğer motifi de bu köşeyi birleştireceğiz şöyle. Şimdi ben çok kafanızı karıştırmadan şu şekilde birleştirdim. Şurayı da birleştiriyorum ve diğerini de yine beraberce öreceğiz. Evet, yine burayı da birleştirdim. Bakın. Şöyle geldik. Şurayı da birleştirdim. Yine bakın birleştirme noktasındayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam birleştirme noktasına geldim. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bakın tam birleştirme noktasının ortasındaki ilmeğe batıyorum. Şöyle ilmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı diğer tarafta olduğu gibi ikili trabzanımı yaptım ve üçüncü motifime geldim. Ve üçüncü motifimi de ilk trabzanından başlayarak birleştirmeye başlıyorum. Evet. İkinci. Ve üçüncü trabzanı.
Gördüğünüz gibi bu şekilde üçüncüyü de aynı motive birleştirmiş oldum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Burada yine bir zincir çekiyorum. Bakın, düzgün bir geçiş sağlamak için buradaki köşedeki bir zincirlik bölümün içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Biraz kamerayı uzaklaştıracağım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kapşonumuz hazır. Şimdi atkısını öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle bu arka kısım oluyor. Yanlar tepe kısmı. Bu şekilde kapşonumuz çok güzel oldu. Evet, şimdi şöyle hemen şurayı tutuyorum. Atkısını örmek için. Evet. Şimdi bakın. Bu tepe kısmı ve burası ense kısmı. Şu şekilde çeviriyorum. Hemen şuradaki uçtan yine lila ipimi alarak zincir yardımıyla atkı kısmımızı belirleyeceğiz. Bakın, köşeye batıyorum. Bir atkınızın uzunluğu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta zincir çekiyoruz. Ben şöyle istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 120 zincir çektim. Şöyle iyice sıkılaştırıyorum bunu. İpimi burada keseceğim. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Şöyle hemen ölçmek de istiyorum. Dediğim gibi atkınızın uzunluğuna bağlı istediğiniz kadar. Şöyle 78 santim zincir çekmişim. Tabii ki örerken toplamla da yapacaktır. Bakın. Şöyle şuradan bir zincir çektik. Şimdi diğer taraftan da aynı şekilde 120 tane zincir çekeceğim. Bakın, tam köşeden başlıyorum. Yine 120 tane zincir çekip hemen dönüyorum. 120 zincirimi çektim, ipimi koparmıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, iki yandan da zincir uzatmamızı yaptım. Hemen burada zinciri elimle tutuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı zincirin, tırnağımla tuttuğum zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Tığın başını doladım. 1 2 3. zincire 3 tane ikili trabzan. Aynı zincirin içine. Bu şekilde. Tığın başını doladım. 1 2 3. zincire 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam edeceğim. Pardon, 4 tane olmuş. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Şuraya kadar, buradan sonrasını beraber öreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sona gelmek üzereyim. Sonda zincirler denk gelmeyebilir. 2 kalabilir, 5 kalabilir. O çok önemli değil. Onu atlayabilirsiniz. Bakın, buraya geldim. Bakın, bende yine 3 tane kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve burada yine buraya geldiğimde modelimi çalışıyorum. Ama bu sefer atkımın çok kalın olmasını istemediğim için modeli, bakın, bir tane ikili trabzan yaptım. Şu şekilde almıyorum da
tam tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Yani yine oralarda bir boşluk kalmıyor. Tığın başını doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. İkinci trabzanın tam tepe noktasına arkasıyla birlikte batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay. Bu zincir içi de sonradan aklıma geldi. Önceden ayrı bir şekilde örüyordum. Daha önce de buna benzer bir model çalışmıştık. Onda atkısını ayrı çalışmıştık ve birleştirmiştik. Sonradan aklıma dedim ki neden zincir çekip zincirin üzerinde çalışmıyoruz ki dedim. Şu anda sizlerle birlikte deniyoruz. Bence muhteşem oldu. Ama eğer sonradan birleştirmek isterseniz de hemen o videonun da linkini açıklamalar bölümüne eklerim. Oraya tıklayarak sonradan atkısını örüp birleştirmeyi de görebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse onu uygulayabilirsiniz. Şöyle şuraya gelmek istiyorum ki orayı da göstereyim sizlere. Hızlı hızlı da örüyorum. Evet. Şöyle tam oraya gelelim. Gerçekten çok güzel olacak. Sadece kendinize değil, çocuklarınıza da rengarenk örebilirsiniz. Bakın burada eğer çok genişleme olmasını istemiyorsak bakın köşe ve birleştirme bölümü burası. Hemen ilk boşluğa batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Buradaki çizgi birleştirme çizgisinin beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve yine hemen yanındaki boşluğa batırıp ikili trabzan yaptım. Bakın buraya da düzgün bir şekilde geçiş sağlamış olduk. Şimdi ben bu şekilde devam edeceğim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle devam edeceğim. Hemen buraya zincir bölümünde zaten az önce gösterdim. Üçüncü zincire batırarak aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan şeklinde zincir sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Dönüşleri de tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son zincirime de batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burayı her sırada farklı renklerle yapabilirsiniz ya da 2 sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Ben şöyle 3 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın. Tığın başını doladım. Hemen boşluğa batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci trabzanı alttaki zincirin tam ortasına batırıyorum. Şu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum ve yine boşluğa batarak ikili trabzan. Boşluğa battım. İkili trabzan. Ve hemen alttaki zincirin tam ortasına batırıyorum. Şöyle ilmeği uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine üçüncü ikili trabzanı boşluğa yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hiç boşluk kalmıyor. Bu şekilde devam ediyorum yine sıra sonuna kadar. Şöyle biraz daha göstermek istiyorum burayı. Boşluğa battım. İkili trabzan. Hemen alttaki zincirin tam ortasına bakın. Şu şekilde batırıyorum. İlmeği uzattım. Trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yine boşluğa. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Başta zincirle başlamıştık. Zincirle bitireceğiz. Yani tığın başını doluyorum. Bakın 3. trabzan tepesine batıyorum. Son trabzanın. Şöyle 2 ilmek birden batıyorum. İkili trabzan yapmış oldum. Şimdi bir sırada trabzanlarla başlıyoruz. Bir sırada zincirle başlıyoruz. Bu zincir bölümümüzdü. Şimdi trabzan bölümümüze yapacağız.
Şimdi 2 ilmeği ben diğer renkle kapatacağım. Çünkü diğer rengime, batik ipime geçeceğim. Şöyle uzunca bırakıyorum. Daha sonra rahat saklayabilmem için. 1, 2, 3 zincir çektim. İplerimi şöyle sıkılaştırıyorum. Çevirdim. Bakın, zincirle başlamıştık. Şimdi trabzanla başlıyorum. İlk çektiğim zinciri ilk trabzan olarak sayıyorum. Tığın başını doladım. Bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Ara boşluğa battım. İkili trabzan. Ve bu şekilde devam ediyorum. Son olarak yine bu şekilde bitireceğiz. Yani trabzanlarla. Evet. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta atkınızı yapabilirsiniz. Ben çok dar olsun istemiyorum. Biraz geniş, böyle iyice boynunuzu sarsın istiyorum. O yüzden biraz geniş, bolca ipim de olduğu için geniş geniş yapmak istiyorum. Bakın, bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 2 sıra batik, 2 sıra düz renkten, tek renkten devam edeceğim. Ne kadar enini yapmak isterseniz boyunu o kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Biliyorsunuz ki doğaçlama yapıyorum her zamanki gibi. O yüzden ben tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben atkı bölümünü ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. İplerimi de sakladım. Şöyle, burası hem arkalı hem önlü oldu. Boynunuza doladığınızda ters tarafı görünmeyecek. Özellikle bunu tercih ettim. Evet, hemen şöyle ölçüyü vermek istiyorum. Sıra olarak 14 sıra ördüm. Ve 14 santim. Evet. 14 santim olarak örmüşüm. Şimdi etrafını birkaç sıra komple çerçeve şeklinde alt taraf, üst taraf olarak arkadaşlar çerçeve yapacağım. Şöyle hemen ipimi bir düğüm atıyorum. Ve şöyle ilk trabzandan başlıyorum. Bir zincir çektim ve şöyle her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Başka bir işlem yok. Burası zincir çekerek başladığımız yer. O yüzden bakın, şöyle zincir uçları burada var. Ama diğer taraflarda hemen önünüzde trabzanlar gelecek. Trabzan tepelerine batarak sık iğnenizi yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Hemen şöyle, kaç sıra yapacağımı tabii ki bilmiyorum. Şöyle ördükçe ben de kalması gerektiği yerde bırakacağım. Şöyle bakın, şu şekilde geleceğim. Şöyle kapşon etrafından geleceğim. Şöyle alt taraf, yani tüm çevreyi sık iğneyle birkaç defa geçeceğim arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi çok videonun uzamasını istemiyorum. Çünkü sadece sık iğne önümüze gelen tüm trabzanlara tek tek batarak sık iğne yapacağım. Kaç sıra yapacağınız yine tamamen size kalmış. Evet, ben tüm çerçeveyi birkaç sıra sık iğneyle örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 2 sıra sık iğne tüm çevresini çerçeveledim. Şöyle göstermek istiyorum. 2 sıra benim için yeterli oldu ve uçlarına da şöyle püsküller taktım. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz de takmayabilirsiniz. Hemen buraya da nasıl takıldığını göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle kapşonumu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu ve inanılmaz sıcak tutacak eminim. Çünkü hiç gördüğünüz gibi boşluğumuz yok. Evet, hemen şöyle püskülleri göstermek istiyorum. Bakın, aynı boyda şöyle iplerimi kestim ve tek tek biraz yakınlaştırayım kamerayı. Evet, bakın şöyle tutuyorum ve ilk baştan, bakın şöyle ilk baştan tığımı
battım ve hemen ilmeği çekiyorum şu şekilde. Şuraya eşitliyorum. Şöyle içinden geçirdim ve bu şekilde hazır. Diğerini de tek tek tüm sık iğne tepelerine bakın. Şu şekilde battım. İçinden geçirdim ve iyice sıkılaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tek tek sık iğne tepelerine birer tane bu şekilde bağlıyorum. Ben şimdi tek tek bu püsküllerimi takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi taktım, hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Evet, hemen ne kadar yumak gitti ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, batik ipten bu ikinciden kalan, yani 1,5 yumak gidiyor batik ipten. Lila iptense üçüncüyü açtım ama üçüncüde sadece sık iğnelere kullandım. Çok gitmedi yani, ama yine de toplamda 5 yumak elinizde olsun. Artacak olanlar bunlar arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.